Istanbul Airport Tower, runway 34 right. Cleared for takeoff. Parfüm, Latince'de parfümüm, yani kokuların dumanlarla göğe yükselmesi anlamına geliyor. Binlerce yıl öncesinde ateşin bulunmasıyla birlikte ateşe hoş kokulu bitkiler, aromatik bitkileri, odun yongaları ve reçinelerin atılma suretiyle hoş kokuların göğe yükselmesine şahit olduk. Eski Mısır'da ilk parfümler tütsülerdi. Ben Bihter Türkan Ergül. Yıllardır kokuların insan üzerindeki etkilerini, hafıza, mekanla ilgili bağlarını araştırıyorum. Bu seride kokuların insan hayatı üzerinde nasıl etkileri olduğunu, nasıl şekillendirdiğini keşfedeceğiz. Bilim laboratuvarlarından tarihin koridorlarına, mutfaktan gökyüzüne uzanan bir yolculuk bu. Ve ilk adımımız burada başlıyor. Çünkü havalimanları tüm dünyanın kokularının kesiştiği yerdir. Kokunun tarihteki süreci nedir? Öncelikle biz kokudan bir şekilde faydalanma ve biraz da kurtulma durumuyla başlıyoruz. Yani avcı toplayıcı zihniyete baktığınız zaman burada bir av şeyiyle ilgili size söyleyeyim. Rüzgara karşı avlanmanız gerekiyor. Çünkü hedefin kokusunu alabilmek sizin kokunuzun ona gitmemesini sağlamaya yönelik. Avcıyken ava dönüşmemek için aldığınız bir takım tedbirler var. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımız zaman kokunun simyasıyla anılan Kleopatra karşımıza çıkıyor ve muhteşem kokuları. Bu kokulardan bir tanesi de savaş gemilerinin yelkenlerine sürmüş olduğu o efsanevi koku. Öyle bir koku ki rüzgar estiğinde o kokuyla beraber etrafa yayılan hisle askerler korkularını, endişelerini gideriyorlar. Güç ve cesaret geliyor. Çünkü koku sadece burnumuza gelen bir his değil, irademizi, düşüncelerimizi, davranışlarımızı ele geçiren sessiz bir güç. Roma'daki savaşlara bakarsanız genellikle biberiyeyi vücutlarına sürerek gitmeleri söz konusu. Türk İslam devletlerinin içerisindeki Müslüman savaşların içlerine kefen giymeleri söz konusudur. Üst tarafa zırh yerleştiriliyor. Oraya giderken temiz gitmeyi düşündüklerinden çoğunlukla misk ve gül yağı kullanıyorlar. Yani harbe giderken bir hazırlık süreci aslında. Görünmez bir dil, koku, kelimesiz bir iletişim ve bu dil bazen bir savaşı, bazen bir barışı, ritüeli, hatta statüyü belirler. Amber mesela çok kolay bulunabilen ve elde edilebilen bir şey değil. O yüzden siz amber kokusunu eğer kullanabiliyorsanız demek ki onu alabilecek bir güce ve onu da etrafa yayabilecek bir kudrete sahipsiniz diyelim. Bu statü olarak görülebilir. Sözsüz diplomasi olarak kullanılabilir. Mesela Osmanlı Sarayı'nda diplomatlarla girilmiş olan ilişkiler esnasında gül suyu verme durumu var. Şehirler kurulmadan, kelimeler bulunmadan çok öncesinden dünyayı burnumuzla keşfettik. Bilim insanları kokuyla beyin arasında ayrıcalıklı bir protokol olduğunu söylüyor. Diğer duyular izin istemek için sıraya girerken koku algısı kapıyı çalmadan içeriye girebilen tek misafir. Koku duyusu beynimizin hangi bölgesiyle ilişkilendirilir? Bütün duyularımız görme, işitme, tatma falan onların hepsi beynin bilinçli algı alanına gitmeden önce talamus diye bir ara durak istasyonuna uğraması lazımdır ama koku oraya uğramak zorunda değildir. Uğrar ama oraya uğramadan beyne doğrudan da bağlanır.
Tabii öğrenciler bunu duyunca ilk soruları neden oluyor? Nedeni bildiğimiz kadarıyla kokunun beynin kendisinden önce evrimleşmiş olması. Aslında ilk beyinler koku lobları şeklinde. Sürüngenlere falan, balıklara bakarsanız beynin büyük kısmı koku lobundan oluşuyor. Dolayısıyla bunun üzerine biraz kat çıkma suretiyle bugünkü beyinler oluşmuş gibi düşünebiliriz. Bu yüzden koku lobu kendi başına zaten bir beyindir. Çok karmaşık bir şeydir. İşte uzantılarını burun boşluğumuza göndererek koku sinirleriyle o kimyasalları alır. İçinde ön değerlendirme yaparak zaten koku algısının ilk ve büyük basamaklarını halleder. Sonra bu bilgiyi hala bize çok karışık gelecek bir şekilde özellikle beynin duygusal, mekansal, işte özellikle bu episodik hafıza dediğimiz dönemlere bağlı hatırlamayı sağlayan hafızayla ilgili bölgelere, onun dışında duygu, ruh durumu ile ilgili bütün beyin altı yapılara ve tabii ki yine talamus üzerinden bilinçli algılanmak üzere korteks ya da beyin kabuğu kısmına gönderir. Kokuyu tam olarak nasıl alıyoruz ve vücudumuza tanımlıyoruz? Koku soğancığında koku hafızasından gelen bilgilerle koku reseptörlerinden gelen bilgiler karşılaşır ve eşleştirilir. Böylelikle siz daha önce öğrendiğiniz bir kokunun bu olup olmadığını teyit edersiniz. Ve bu koku size bir dost koku mu, düşman koku mu, güzel koku mu? Yani ona dair bir reaksiyonunuz olması lazım. Bir emosyonel yanıtınız olması lazım. İşte bizim koku alma kimyasal duyumuz aslında burunda başlayıp beyinde sonlanan bir yolculuk. Bir fotoğraf albümü bizi sadece gülümsetir ama bir koku 30 yıl öncesine götürür. Mantığın bittiği, sadece hislerin konuştuğu o yere, çocukluğumuza. Proust fenomeni vardır biliyorsun edebiyatta. Zamanda yolculuk olarak seni en erken çocukluk dönemine götürebilen duyudur. Ben sana sorsam ki 3 yaşında, 4 yaşında babaannenin evindeki eşyaları sayamayabilirsin. Ama 4 yaşında oradaki bir yemeğin kokusunu sayarsın, hatırlarsın. Kokulu silgi etkisini muhtemelen siz de biliyorsunuzdur. Herkes de biliyordur. Benim için kokulu silgi zaman makinesi. Yani bir anda puf diye geçmişte o işte Ankara'daki Ergenekon İlkokulu'ndaki o işte ikinci sırada oturduğum sıranın sol tarafında yanımda sevgili Mert Ekin sıra arkadaşım ve işte beslenme saatinde açtığımız beslenme çantalarındaki sandviçlerin, yumurtaların kokuları gibi bir sürü şeyi anında çağrıştırabiliyor ve bu gerçekten kokunun bence en tatlı tarafı. Kokunun yolculuğu bizi beynin, kalbin, hatıraların içerisinde dolaştırdı. Ama elbette koku burada bitmiyor. Bir sonraki durakta kokunun sanata dönüştüğü yeri keşfedeceğiz. Parfümün yolculuğu.